Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü İzmir köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım kilo orta yağlı kıymayı yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı kadar kimyon, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Köftemizi iyice yoğuralım. Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım. Köftemizi ne kadar iyi yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. En az 5-6 dakika kadar iyice yoğuralım. İyice yoğurduktan sonra eğer vaktiniz varsa üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Veya vaktiniz yoksa 3-4 saat kadar bekletmeniz de yeterli olur. Ben vaktim olmadığı için bekletemedim. Elimizi ara ara suya batırarak cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartalım. Daha sonra köftemizin şeklini kolayca verebilmek için elimizi ara ara suya batırarak videoda gördüğünüz gibi parmak şeklinde köftelerimize şekil verelim. Ve köftelerimizin şeklini verdikten sonra üzerini kapatarak patatesleri hazırlayana kadar buzdolabında bekletelim. Ben 3 adet yaklaşık yarım kilo kadar patates kullandım. Sizler isterseniz patates miktarını arttırabilirsiniz. Şekilli doğrama aparatıyla elma dilimi şeklinde doğrayalım. Daha sonra süzgecin içerisine alıp yıkadım. Temiz bir bezin üzerinde kurulayalım. Bol miktarda sıvı yağını tavanın içerisine alıp kızdıralım ve patatesleri üzerine atalım. Her iki taraflarını da çevirerek hafifçe kızarmalarını sağlayalım. Dilerseniz yağda kızartmak yerine patatesleri yağlayarak fırında da kızartabilirsiniz. Kızaran patatesleri kağıt havlu serilmiş tabağın içerisine alalım. Ve aynı tavada yağın fazla kısmını aldım. Tavada 3-4 yemek kaşığı kadar yağ bıraktım. Tavayı biraz ısıtalım ve üzerine köfteleri yerleştirelim. Yüksek ateşte köfteleri ara ara çevirerek mühürlenmelerini sağlayalım.
Bu aşamada köftelerimizi fazla pişirmemize gerek yok. Sadece mühürlenmeleri yeterli olacak. Hafifçe kızaran köfteleri tabağın içerisine alalım. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisine köfteleri aldım. Üzerine kızarttığımız patatesleri de ekleyelim. Bir köfte, bir patates olacak şekilde borcamın içerisine yerleştirelim. Ben üzerine çeri domates ve sivri biberle süsledim. Yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Yine köfteleri kızarttığım tavayı kullandım. Köftelerden kalan yağın üzerine bir dolu yemek kaşığı domates salçasını alalım. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Ben üzerine 1,5 su bardağı su ekledim. Çok fazla sulu olmasını istemediğim için sizler daha sulu seviyorsanız 2 veya 2,5 su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Acı seviyorsanız toz biber miktarını arttırabilirsiniz. Sosumuzu 1-2 dakika kadar kaynatıp ocaktan alalım. Ve yemeğimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Ben üzeri çok fazla kızarmasın diye yaklaşık 15-20 dakika sonra üzerini yağ kağıtla örttüm. Gerekirse sizler de örtebilirsiniz. Pişen yemeğimizi fırından alalım ve sıcak sıcak servis tabağına alalım. Videoda da gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti ve çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.